Merhabalar, Ayşe Deniz'in Örgü Evi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet, yine bir tığ işi örgü çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere tığ işi örgülerinize çok yakışacak güzel bir modelle geldim. Şöyle modelin anlatımı için elimde arkadaşlar bu şekilde ipim var. Şöyle hemen etiketinde göstereyim sizlere. Etiketimiz Alize Süperlana tığ arkadaşlar. İpimiz, renk kodunu merak eden olursa, güzel ağır bir renk fakat kameramda biraz farklı görünüyor. Rengimiz ise 138. Tığım ise her zamanki kullanmış olduğum 7 numara tığ kullanacağım. Sizler ipinizin kalınlığına, inceliğine göre elinize yatkın tığlar seçebilirsiniz. Buyurun, dilerseniz Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelimizin anlatımına geçelim. Modelimiz mevsimlik örgülerinize çok yakışacak bir model. Arkadaşlar şöyle hemen başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Zincir sayılarımız 5 ve 5'in katlarında zincirler üzerine kuruluyor arkadaşlar modelimiz. Şöyle hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 zincir üzerine sizlere modelimi anlatacağım. Evet, 25 zincirimden sonra hemen buraya bir zincir daha çektim. Bu sıramı sık iğne olarak tamamlıyorum. Her bir zincirimin içine birinci sıramızda sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Evet, bu sıramı sık iğne olarak tamamlıyorum. Sıra sonuna geliyoruz. Evet, bu sıramı sık iğne olarak tamamladım. Sizler de yapacağınız örgünün enine göre 5 ve 5'in katlarında zincirler üzerine modelinizi kurabilirsiniz. Hemen burada ikinci sıramıza geçiyoruz. Kenar kısma 2 tane zincir çektim, geriye döndüm. Hemen dip kısımdan bir tane trabzan yaptım. Trabzanımdan sonra buraya bir ya da iki zincir çekip aynı yuvanın içine tekrardan 2 tane daha trabzan, kenar kısmını su taşı olarak ilerliyorum. Sizler dilerseniz bu kenar kısmını trabzanlar olarak ilerleyebilirsiniz. Hemen buraya 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. 4 zincirimden sonra tığımın başına ipimi aldım. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. sık iğnemin içine yine su taşı yapıyorum. 1, 2 tane trabzanımı yaptım. Arada bir ya da iki zincirimizi çekelim. Aynı yuvanın içine trabzan yapıyorum. 2 tane daha. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincirimizi çektik. Tekrar buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. sık iğnemin içine 1, sıradaki sık iğneme 2, 3, 4, 5 tane sık iğne yaptım toplamda. Tekrar arada 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Burada 1, 2, 3, 4, 5. sık iğnemin içine tekrardan su taşı yapıyorum. Kenar kısımlarını örgünüzün bu şekilde yapabilirsiniz. Aradaki sık iğne bölümümüz model yerimiz arkadaşlar. Ben bir model üzerinde anlatıyorum sizlere. Sizler yapacağınız örgüye göre 5, 10, 15 diye ekleme yapabilirsiniz. Tekrar bir zincir aynı yuvanın içine trabzan. Tekrar bir trabzan daha. Burada 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Kenar su taşımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. hemen zincirimin tepesinden girdim. Bir trabzan. Tekrar
2, arada bir ya da iki zincirimizi çekiyoruz. Aynı yuvanın içine 2 tane daha trabzanımızı yapıyoruz. Tekrar 2 zincir ile geriye dönüyorum. Burada tekrar su taşımızı yapıyoruz. 1, 2 trabzan, arada bir ya da iki zincir, aynı yuvanın içine bir trabzan, 2 trabzanımı yaptım. Arada tekrar 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Buradaki su taşının üzerine tekrardan 2 tane trabzan, arada zincir, bir zincir çekiyorum arkadaşlar ben. Yine aynı yuvanın içine trabzanımızı yapıyoruz. Arada tekrar 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Buradaki yapmış olduğumuz sık iğnemizin üzerine yine 5 tane sık iğne yapıyorum. 1, sıradaki sık iğneme, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane sık iğnemden sonra 1, 2, 3, 4 zincir, tığımın başına ipimi aldım. Yine su taşının üzerine su taşı yapıyorum. 1, 2. Tekrar arada bir zincirimi çektim. Aynı yuvanın içine 1, 2 tane trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Kenardaki kenar su taşımı yapıyorum. Yine ikili bir trabzan, tekrar bir tane daha, arada bir zincirim, aynı yuvanın içine tekrardan 2 tane daha trabzan. 2 zincirimi çektim, modelimi geri çevirdim. Burada devam ediyoruz. Tığımın başına ipimi aldım. Aynı yuvanın içine tekrardan 2 tane trabzanımı yaptım. Arada bir zincirimi çektim. Aynı yuvanın içine tekrardan 1, 2 tane trabzanımı yaptım. Şöyle bir görüntümüz oluştu. Ve 4 zincir ile devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Tığımın başına ipimi aldım. Hemen buradaki su taşımın içine girdim. 2, ikili bir trabzan. Arada bir zincir. Aynı yuvanın içine 1, 2. Tekrardan buraya 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Şimdi buradaki örneğimize şekil vereceğiz arkadaşlar. 1, 2, 3. 3 defa tığımın başına ipimi aldım. Burada bir sık iğne atladım. İkinci sık iğnemin içine bu şekilde ikişer ikişer ilmeklerimi çıkardım. Uzattım, ilmek uzattım. Burada bir zincir, tekrar 1, 2, 3. Tığımın başına 3 defa ipimi aldım. Burada bir sık iğne atladım. İkinci sık iğneme tekrardan trabzan yapıyorum. Buraya 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Hemen buradaki su taşımı yapıyorum. 1, 2. Toplamda 2 trabzan, araya bir zincir, aynı yuvanın içine 2 tane daha trabzan. Tekrar 2, 3, 4 zincirimi çektim. Burada devam ediyorum. Kenar su taşımı oluşturuyorum. Tekrar 2 zincir, pardon, bir zincir, 2 tane trabzan. 2 zincirimi çekip geriye dönüyorum. Şimdi modelimizi bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Şimdi modelimizi ikinci kez nasıl kuracağımıza gelelim. Yine aynı devam ediyoruz. Model üzerine denk gelecek şekilde kenar su taşımı yapıyorum. Arada bir zincirimi çektim. Tekrar aynı yuvanın içine 2 tane trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir, tığımın başına ipimi aldım. Buradaki su taşımı yapıyorum. Buradaki su taşlarımız sadece kenar için yapmış olduğumuz kısım arkadaşlar. Tekrar aynı yuvanın içine 2 tane daha trabzan. Şimdi bu modelimizin tekrarı. Modelimiz
bir alt sırada yapmış olduğumuz sık iğneden başlıyor. Şimdi burada yine 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Hemen şu kısma 4 zincirin içine 2 tane sık iğne. 1, 2. Bir tane ise şu ara kısma sık iğne. Tekrar 4 tane zincirimin içine 1, 2 sık iğne daha. Toplamda buraya 5 tane bir alt sırada yapmış olduğumuz gibi sık iğne yapmış bulunuyoruz. Tekrar devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Evet, 4 zincir. Tekrar 1, 2, trabzan, arada bir zincir, aynı yuvanın içine tekrardan trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir, kenardaki kenar su taşımızı yapıyoruz. Oldukça kolay, sık iğne olmasına rağmen hızlı ilerleyen bir örnek. Tekrar su taşımı, 2 tane zincirimi çektim ve geriye döndüm. Şimdi modelimizin arkadaşlar tekrarı oluyor. Buradaki yapmış olduğumuz sık iğnemizin üzerine yine sık iğne geçiyoruz. Şu yapmış olduğumuzu tekrar ederek ilerliyor. Modelimiz alt kısmı köpürlü olarak görünüyor. Tabii ki ben küçük bir parça üzerinde anlattığım için tam küpürleri ortaya çıkmadı. Ben şimdi sizlere daha büyük bir parça üzerinde yapmış olduğum modelimi göstereyim. Şöyle hemen bunu kenara alalım. Bu şekilde arkadaşlar modelimiz ilerliyor. Dediğim üzere aslında ipimin rengi çok güzel. Fakat kameramda bir farklı görünüyor. Modelimiz alt kısmı bu şekilde küpürlü olarak görünüyor. Üstü de bu şekilde ilerleyen kolay bir örnek. Şöyle hemen burası ters yüzü olarak, şöyle düz yüzü olarak yapabileceğiniz güzel bir örnek. Evet arkadaşlar, bu modelden neler yapabiliriz? Bu modelden yazlık yelekler, yazlık bluzlar, tunikler yapabiliriz. Etol şallar yapabiliriz. Etol şallara da çok yakıştırdım. Aynı kenar kısmını bu şekilde ilerleyerek 5 ve 5'in katlarında aralarına daha fazla örnekler kurarak bu şekilde etol şal da yapabilirsiniz bu modelden. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.